Bismillahirrahmanirrahim. Mecid Kur'an'la şeref bulur sesler, harfler. Bak kafa ve ötesinde sıralananlara. Bir uyarıcının sesiyle yankılandı Mekke kenti bir gün. Muhteşem bir ses ve sarsıcı, sorgulayıcı bir bildiriyle. Ölüm son değil. Ölüm öncesi hayatınızdan sorguya çekileceksiniz. Sorguya çekilmek işlerine gelmeyenleri çarptığı inzar. Çarpıttılar mesajı. Ölen toprak olur, çürürdü. O da toprağa düşme şansı bulmuşsa. Öyleyken nasıl tekrar devam edecek bir hayattan bahsedebilirdi ki? Önce bu çürük sava kendileri tutundular. Sonra bununla bir gündem tutturdular. Sanki bu basit gözlemlenen gerçeği bilmeyerek verilmiş bir haber gibi. Boş söz. Toprak neyi alıp götürür, neler nelere serpilir. Varsa bunun bir önemi, hepsi kayıtlar altında diyecek Mecid kitap. Gerçek şu ki, onların yalanladığı vaka değil, hakikatin kendisiydi. Tuttukları yolda tutunacakları bir sabite de bulamayacak, darmadağın olacaklardır. Düşünme, taşınma sürecidir bu. Ey kentte kendi yalancı sınıf içine gömülmüş adam. Genişlet ufku. Bak üzerindeki göğe. Araştır daha ötelerdeki uzayı. O muhteşem inşayı ne hendesesinde bir kusur bulabilirsin, ne temaşa ettiğin estetiğinde bir uygunsuzluk. İstersen indir bakışlarını yeryüzüne. Yaşadığın coğrafyandan mesafeler kat ederek açtığın ufuklara. Dağlar, ovalar, nice desen, nice harmoni. Bitkisiz çöller bilirsiniz ama tüm yeryüzünün canlılıktan mahrum olduğu gezegenlere vakıf bugün kırar. Çift çift kendini yenileyen bitkiler alemiyle nasıl işlendiğine bak etrafına. Nasıl işlendiğine. Bakmak bir fiziki yönelim. Görmek ise munib olan insana nasip. Kulluğun farkına varanın nail olduğu bir idrak. Bir basiret. Nisyanı dağıtacak bir anımsamadır. Mecid kitabın sesidir. Gökten gelen yağmurlar boşaltan Allah. Onun yasaları işler, toprak cennete dönüşür. Hasat mevsiminde kaldıracağınız nice hububatla ödüllendirilirsiniz. Bitkiler meyvelerle taçlanır, uzantıları varlık nedenine imza atar. Doğanın bağrına düşen bu meyve niye? Tepsire ve zikir bilmez, bilim sormaz. Soru kelimelerinin üstünü örter, kendi dar gündemine gömülür. Kaf düşer alfabesinden, Mecid yabancılaşır. Körelmemişse, hakikat peşindeyse hala soru cevabını bulur. Rızık size hayvanlarınıza. Münip olan kullara sorduğu soru ve bulduğu cevap, gökten sağılan yağmur bir hayat suyu kesilir. Ölü beldeler hayat uyanır. Toprak uyanır kış uykusundan, yeni bir gündür artık. Diriliş, işte öyle bir şey. Nüzul ve diriliş fasadının okurları, salt size mahsus değil elbet. Bu köksüz inkar tezi, duyduğunuz Nuh kavminden tutun, Ashab-ı Res, Semud diye anılan topluluklara kadar helak. Ad diye anılan bir eski halk ve meşhur firavunlar. Önceki kitaplarda hikayesi anlatılan Nuh peygamberin tartıştığı çağdaşları. Ashab-ı Eyke diye anılan Şuayb'ın halkı ve pek bilmediğiniz Kıraat Masalı okuru Tubba halkı. Tüm bu örneklenen kesittekiler ve sayılmamış nice zaman mekanda diriliş hakikatini anlatan elçileri, diriliş işlerine gelmeyenler yalanladılar. Başlarını kuma sokarak, uyarıldıkları hakikatin gelmesini engellemeye güçleri yetebilecek mi? Bu ne kadar sürecek daha? Mecid Kur'an'ı indiren sorar, sorgulanmasını ister.
Yaratmış olanın yaratışı yenilemesinde akli olmayan ne var? Bu asla arkasında inat etmedikçe durulamayacak bir inkar parlaması, patlamasıdır. Acaba korkusunu söküp atamayacaksınız içinizden. Acaba korkusu. İnsanı yaratan bizsek der kitabı indiren, nefsinin ona nasıl kuşkular üfürdüğünü bilmez miyiz? İnsan içindeki kabaran soruları yüzüne okuyan elçinin, Rabbinin kendisine neden yakın olduğunu gayet iyi bilir. Şah damarındaki nabzın sesinden daha yakın bir sestir Kur'an'ın Kaf sesi. Öfkeyle parlayan, hakikat üstüne örtü vurandan bilesin, tüm adımların, planların düşünemeyeceğin bir kesinlikle kayıt altına alınıyor. Ey Kratos dokuru, zamanının teknolojisiyle idrakın için ancak bir müteşabih yardımcı olabilir referansları. Söyleyin, her söz kaydedicilerin kayıtları altında yer alır. Söylediğin her söz. Öyle bir an gelir ki insanın ölüme ramak kalmış. Bir ölüm sarhoşluğu tahakkuk eder. Kaçtığım sondur bu. Tahakkuk ediyor şimdi. Şimdi Mecid Kur'an'ın bahsettiği, zalimi onunla korkuttuğu, mazlumu onunla müjdelediği bir vaat, vaid günü. Bir yıkım, sonra bir diriliş günü. Toprağı dirilten yağmura eşlik eden gök gürlemesi gibi gürler su. Acayip bulduğu şey bir gerçek şimdi. Her yaşayan canın kaderi bu. Bir saik, bir şahit ile gelmekte her can mahkemeye. Gaflete gömülü bir hayat sürenler, uyku biter bir gün. Hayat uykusu biter, ölümle uyanırsın. Öteleri çok daha net gördüğün, keskin görüşlü olduğun bir güne uyanırsın bir gün. Kayıtlar konuşur. Çok yakınındaki kimliğin konuşmaktadır. İşte hazırlandığın, kendini hazırlamadığın bir durak burası diyesidir. Burası cehennem, her inatçının mekanı. Hakikate uyanmamak için kat kat bohçalarla onu örten gafil için bir çağrı duyulur. Atın onu cehenneme. Kim o? Hayırdan yana ne varsa onun önüne dikilen de o. O murtetti, o muripti. Nedir bu kodların açılımı? Her biri ateşin sevdalandığı erdemsizliklerin değişik tonudur. Allah'tan uzağa düşen, ısındığı başka otoritelerle yol tutanın yolu buraya çıkar ancak. Şiddetli bir azaba bırakılmış yıkılış. Yanlış yoldaki yoldaş şimdi yolda bırakır arkadaşını. Ondan ve yapıp ettiklerinden teberri eder. Rabbimiz diyen şeytan konuşmakta. O çoktan yoldan çıkmış biriydi. Bu hali benim tuğyan ettirmemin sonucu değil ki. O suçludur. Benden bağımsız bir suçlu. Şeytan konuşmaktadır. Tam bir suçu ortada bırakan hasımlar sahnesidir bu. Huzur-u ilahide bu gerçeksiz mazarete yer olabilir mi? Net uyarılar almış olanın, aklını örtüp hevası peşinde koşanın dinlenecek bir özrü olabilir mi? Zalimin haber verildiği azapla buluşması engellenemeyecektir. Adil olan Rab kullarına zulmü reva görmez. Sözün bu noktasında bir canlı tasvire yer verilir Kur'an-ı Mecid'de. Cehennem konuşmaktadır. Zalimlere doymamış, zalimler için her zaman boş bir yeri vardır. Vaat edildikleri mutlulukla dolu bir hayat beklemektedir onların. İnsan gibi yaşayanlara insanca hayat vardır. Titizlenenlere titizlenir cennetin hizmetçileri. Ne bugünden çok uzaktadır cennet, ne uyandıktan sonra uzakta olacaktır. Vaat edildikleri mutlulukla dolu bir hayat beklemektedir onları.
İnsanlığını koruyanlar, evvabinlerdir onlar. Rahman'a huşu duyan, Rahman'la huşu bulan, görünmez, kendilerine görünür olan muttakiler, tertemiz kalp sahipleri. Sonsuzluk günü bir selam dolaşlar. Ebedi esenlik kuşatır onları. Ne midir cennet? Ne dilemekteysen o. Yeni oluşlar dünyasında arzu olarak senden ne yaratılacaksa, ne yaratılmışsa onun karşılık bulduğu zaman ve mekan. Ve aklınıza gelmeyecek, sığmayacak ziyadelikler. Rabbini derinden kavrayışın verdiği haşyet belki. Kafların mesajı tekrar döner, yaşanan vaki hayata, bugüne. Nice geçmiş kuşaklara eklenen bugünün, yarının nesillerine döner söz. Niceleri vardı ki yaşayanlardan der, hayata kuvvetle tutunmuş gibiydi. Her biri helakın yakalayışıyla yakalandılar yok oluşa. Delik deşik edilmiş zalimlerdiler. Kaçacak bir menfezleri olmadı onların. Hep hatırlatılır. Tekrar vurgulanır, altı çizilir. Takdir olunmuş geleceği. Kalbi olan yumuşar. Anlama merkezleri dumura uğramamışların kulaklarından giren bir fayda verir. Kaf şahit, Mecid Kur'an şahittir. Yeniden engellere dağıl. Sonsuz mesafeleri bir daha hatırla. Periyot bir aruz süreci. Altı evredenmişse sonrasında bir yorgunluk yerleştirmek pespaye bir istihzadır ancak. Hep yapacaklar böyle. Akıl karıştırıcılar. Sabırla yol almaya devam edeceksiniz. Aldırış etmeden manialara. Hamde devam, tesbihe devam edeceksiniz. Güneş tulu etmeden, güneş gruba ermeden önce tesbih, tahmid. Elbette geceleyinde. Secden kalkınca başın tesbihle yola devam diyeceksin. Tüm hayatların başka bir hayata inkılap olacağı o ana dek hep böyle geçecek. O nida duyulduğunda yakın bir mekandan duyulacak o sesleniş gününde. Öldüren de o, dirilten de o. Öyle yazar kitabında Mecid'in. Masir bizedir. Onun için yaraları arz, mahşer için çıkaracakları vardır toprağın. Kimi hoş kokulu bitki gibi çiçek insanlardır. Kimi bağrından söküp attığı lanetlilerdir toprağın. Her şey Rabbin bilgisi altında olup bitmekte. Nüzul vasatında elçiye düşen hakikat hatırlatmaktı. Bugünün okuruna düşen de o. Korku gibi bir ilacı yitirmemişler, şifa bulacaklardır. Cebir yok, zikir var yalnızca.